Merhaba çocuklar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Pino'yu kullanarak çok eğlenceli ve keyifli bir proje yapacağız. Projemizin adı Akıllı Kumbara. Akıllı Kumbara projemizde biz kumbaramızı her para attığımızda bize bir ses çıkışı verecek ve bir de led yanacak. Bu eğlenceli projeyi yapmak için nelere ihtiyacımız var? Hemen bakalım. Bir tane Pino kontrol kartı, bir tane led'e ihtiyacımız var. Ben led'imizi kırmızı seçtim. Sizler istediğiniz renkte seçebilirsiniz. Bir ses çıkışı alabilmemiz için buzzer modülü ve bir tane de ışık algılayıcı sensöre ihtiyacımız var. Bunlarla birlikte pil ve pil şapkasına da ihtiyacımız var. 3 tane sensör bağlantı kablosu ve Pino kontrol kartımızı bilgisayara bağlamamızı sağlayacak olan USB kablosu. Yaptığımız devreyi, yaptığımız tasarıma sabitlememizi sağlayacak bir tane de silikon tabancası lazım. Hemen pilimi ve pil şapkamı şöyle alıyorum. Önce sensör modüllerimi nasıl bağladığımızı hatırlayalım. LED modülümüzün üzerinde mor bir etiket vardı. Bu şu anlama geliyor. Pino kontrol kartı üzerindeki mor etiketli alanlara modülümü bağlayabilirim. Yani 1'den 6'ya kadar olan kapılar LED modülüm için uygundur. Hemen bağlantısını oluşturuyorum. Ben 1 numaralı kapıyı tercih ediyorum. Şöyle koyayım. Bir tane buzzer modülümüz vardı. Buzzer modülümüzün üzerinde de yine mor etiket bulunmaktaydı. Bu şu anlama geliyordu. Pino kontrol kartı üzerindeki mor etiketli alanlara modülümü bağlayabilirim. Hemen modülümü sensör bağlantı kablosu yardımıyla bağlıyorum ve Pino kartımda da dilediğim mor kapıya takabilirsiniz. Ben şimdi 4 numaralı kapıya taktım. Ve son olarak da ışık algılayıcı sensörümüzü bağlayacağız. Bunun için de üzerinde kırmızı etiket bulunmaktaydı. Bu şu anlama geliyordu. Pino kontrol kartı üzerindeki kırmızı etiketli alanlara sensörümü bağlayabilirim. Yani 7, 8, 9, 10 numaralı kapılar benim sensörüm için uygun. Ben buradan 8 numaralı kapıyı seçiyorum. Harika. Artık bilgisayarım ile bağlantıyı oluşturabilirim. Bunun için USB kablomun bir ucunu Pino kontrol kartıma, diğer ucunu bilgisayarıma takıyorum ve bilgisayarımdan Mblock programını açıyorum. Mblock programını açtıktan sonra uzantılar bölümüne gelerek Pino eklenti paketini indirmem gerekiyor. Uzantılar, uzantıları yönet, arama bölümüne de Pino yazıyorum. Ve çıkan eklenti paketini indir diyerek indiriyorum. İndirme işlemim bittikten sonra çarpıya basarak bu sayfayı kapatıyorum. Uzantılara geliyorum. Pino seçili, bir de Arduino seçili ama ben Arduino ile işlem yapmayacağım için Arduino'yu kaldırıyorum. Kartlara geliyorum. Kartlardan Arduino Nano'nun seçili olması gerekiyor. Seçili mi? Evet. Artık bağlantımızı oluşturabiliriz. Bağlan, seri port deyip çıkan COM değerini seçiyorum. Buradaki COM değeri Pino kontrol kartınızın bağlı olduğu portun ismi. Sizlerde 3, 5, COM7 gibi farklı değerler veya birden fazla değer çıkabilir. Hangi porta bağladıysanız onu seçiniz lütfen. Seçiyorum. Seri portum bağlandı. Bağlan deyip aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi de Pino kontrol kartınız ile Mblock yazılımı arasında bağlantı yapmanızı sağlamaktadır. Yine bununla birlikte eğer bir proje yaptıysanız ve kodlarınızı Pino kontrol kartınızın içine yüklediyseniz bu kodlarınızın silinmesini sağlar. Yani kartınızı sıfırlamaya yarıyor. Aynı zamanda yine bir proje yaptınız diyelim, kodlarınızdan, bağlantısından eminsiniz ama çalışmıyorsa bir aygıt yazılım güncellemesi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Kapat diyorum. Artık kartım kodlanmaya hazır durumda. Şimdi bir ledlerimizi yakalım. Bakalım ledlerimiz çalışıyor mu? Buzzer'ımızı öttürelim ve sensörümüzden değer okuyalım. Hemen hızlı bir şekilde ledimi yakmak için gerekli kod bloğumu alıyorum. 1 numaralı kapıya bağlı. 1 numaralı kapıyı yüksek yap diyorum. Olaylardan yeşil bayrak ile hızlıca kontrol edeceğim. Yeşil bayrağa tıkladım. Ledim yandı. Düşük diyorum. Ledim söndü. Harika. LED'imin kod bloğunu şöyle yukarı alıyorum. Bir tane buzzer'ım için deniyorum. Buzzer'dan ses çıkar bölümünü aldım. Şöyle küçülteyim burayı. Pino 1 mi? Hayır. Pino 4 numaralı kapı. 4 numaralı kapıyı alıyorum. Seçiyorum yani. D2 notasında değil. C4 olsun. Bayrağa bastım. Gördüğünüz gibi her bayrağa basmamda çalıyor. Gayet güzel.
Evet, şimdi ise LDR'mizden bir değer okuyalım. Hemen robotlar bölümünden ışık sensörü değerini alıyorum. Şurayı bir büyüteyim. Ben ekrandaki karakterime değerimi sürekli söyletmek istediğim için görünüm bölümüne geliyorum ve merhaba de kod bloğunu alıyorum. Sensör değer kodunu merhaba de'nin içerisine yerleştiriyorum. Bunu yaparken hemen kaç numaralı kapıya bağlamıştık? 8. O zaman geliyorum burayı 8 numaralı kapı olarak değiştiriyorum. Ben bu işlemi sürekli yapmasını istediğim için kontrolden sürekli tekrarlı kodu ile birleştiriyorum. Bir olaya bağlamak istiyorum. O yüzden olaylardan yeşil bayrak ile birleştiriyorum. Yeşil bayrağa tıkladım. Şu an 600'lü değerler veriyor. Şöyle gördüğünüz gibi elimle kapattığımda bu değerler gittikçe küçülüyor. Bize zaten LDR yani ışık algılama sensörümüz 0 ile 1023 arasında değerler veriyordu. 1023'e yaklaştıkça ortamdaki ışık fazla, 0'a yaklaştıkça azdı. Şimdi ben sizi güzel tasarımım ile tanıştırıyorum. Ben sizler için böyle bir tasarım yaptım. Biz parayı şöyle yukarıdan atacağız. Planım bu şekilde. Attığım zaman hemen anlatıyorum. Şöyle göstereyim. Bir tane kutuyu yaptım ben bu arada. Ben parayı her attığımda şurada tam olarak şuraya bir LDR yerleştireceğim. Ve bu LDR değeri okuyacak. Değer küçüldüğünde karanlık olacağı için benim LED'im yanacak ve buzzer'ım ötecek. Peki kutunun içerisindeyken benim LDR'min değeri kaç oluyor? Önce onu bilmem gerekiyor. O yüzden şöyle şuradan 2 tane de delik açtım. Şöyle hemen yerleştireyim. Evet. Kutunun kapağını kapatacağım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi değerlerim benim şu an 50'nin altına düştü. Tamamen kapatayım. Işık alması için de alan açmıştım zaten. Evet. Şu şekilde. 20 yani benim değerlerim 20'nin altına düştüğü zaman, hatta 15'in altına düştüğü zaman benim LED'im yanacak ve buzzer'ım ötecek. O zaman algoritmamı oluşturabilirim. Şöyle bir de parayla üstünü örtmek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi değerlerim 15'in de altına düşüyor. Harika. Sizler de şimdi yapmış olduğunuz tasarımın içerisine LDR'inizi yerleştirin ve ne gibi değerler verecek bunu not alın. Ona göre algoritmanızı oluşturun. Ben şimdi algoritmamı oluşturmaya başlıyorum çocuklar. Şöyle önce bir kutumun içerisinden LDR'imi çıkartayım. Paramı da alıyorum içinden hemen. Tasarımımı yine sizler için kenara koyacağım. İsterseniz yapabilirsiniz. Şöyle bir kutunun etrafını evalarla kapladım. Mini bir robot haline getirdim. Şöyle. Şimdi artık algoritmamızı oluşturabiliriz. Eğer benim istediğim olayda şu gerekiyor. Eğer ortamın ışığı 15'in altındaysa, yani kutunun içerisi zaten karanlık. Bir de önüne para geldiğinde zaten 15'in altına düşüyor. Eğer 15'in altındaysa benim LED'im yansın ve buzzer'ım ötsün istiyorum. 15'in üstündeyse de LED'im yanmasın, buzzer'ım da ötmesin. O zaman başlayalım yapmaya. Şöyle ışık algılama sensör kod bloğunu alıyorum ve gerisini atıyorum. Şimdi başlayalım. Benim bir tane koşullu ifadeye ihtiyacım var. Bunun için kontrole geliyorum ve eğer ise kod bloğunu alıyorum. Eğer senin içerisine önce 15'ten küçük olma durumunu, yani LED'in yanma durumunu yapmak istiyorum. O zaman işlemler bölümüne geliyorum ve küçüktür bölümünü alıyorum. Eğerin içerisine yerleştirdim. 2 tane kutucuğum var. Birinci kutucuğa ışık sensörünün değerini belirten kod bloğunu yerleştiriyorum. Ve içine yazıyorum. Kaçtan küçük ise, 15'ten küçük ise benim LED'im yansın. Robotlar bölümüne geldim. Ya da şuradan da alabilirim. Kaç numaralı kapıya bağlıydı? 1 numaralı kapıya, bunu yüksek yap. Ve arkasından 4 numaralı kapıya bağlı buzzer'ımı da bir kere yarım saniye boyunca çaldır. Ama eğer, geldim kontrole. Eğer benim sensörümün değeri 15'ten büyük ise işlemler bölümüne geliyorum. Büyüktür bölümünü yapacağım. Robotlara geldim. Işık sensörünü aldım. Kaç numaralı kapıydı? 8 numaralı kapı. Bakıyorum. İlk kutucuğa yerleştirdim. 15'ten büyük ise
Ben ne yapmasını isteyeceğim? Benim LED'im kapalı olsun. Pino LED durumunu değiştir. Kaç numaralı kapı? 1 numaralı kapı. Yüksek mi? Hayır. Düşük yap diyeceğim. Şöyle yanlışlıkla tıkladım. Ve buzzer'ımın da ne yapmasını isteyeceğim? Çalmamasını. O zaman geliyorum hemen. Buzzer durumunu değiştir diyorum ve kaç numaralı kapıdaydı? 4 numaralı kapıda. Yüksek yerine düşük yap. Aynen öyle. Şimdi kodlarımızı yazdık. Ben bu kodlarımın bir kere mi çalışmasını istiyorum? Hayır, sürekli. O zaman kontrole geldim. Sürekli tekrarla kod bloğunu aldım ve 2 eğrimi de sürekli tekrarların içine yerleştirdim. Şimdi ben kodları içerisine yüklemeden önce, Pino kontrol kartımın içine yüklemeden önce olaylardan biriyle birleştirmek istiyorum. Yeşil bayrak ile birleştirdim. Yeşil bayrağa tıkladım. Şu an ne buzzer'ım ötüyor ne de LED'im yanıyor. Çünkü ortamın ışığı gayet aydınlık. Geliyorum. Kapatıyorum. Bakın şu an para attığımı düşünebilirsiniz. Hala para atıyorum diye düşünebilirsiniz. Para atmayı bıraktım. Para atıyorum. Bıraktım. Görmüş olduğunuz gibi şu an gayet güzel çalışıyor. Hemen yazdığımız kodları Pino kontrol kartımızın içine yükleyelim. Kırmızıya bastım. Kodlarımı durdurdum. Sürekli tekrarla ile yeşil bayrağı birbirinden ayırdım. Robotlara geldim. Pino programını aldım. Sürekli tekrarla ile birleştirdim. Pino programına sağ tıkladım. Arduino'ya yükle dedim. Tekrardan Arduino'ya yükle diyorum. Yükleme işlemim başladı. Şu anda yazmış olduğumuz bütün kodlar Pino kontrol kartımızın içerisine yükleniyor. Yükleme işlemi bittikten sonra pilimizi takarak pilimizle de bir kere deneyelim. Ve sonra tasarım ile birleştirelim. Evet, şu an bitti. Hemen USB kablomuzu bilgisayarımdan çıkartıyorum. Pilimi takıyorum. On-off bölümünden on yapıyorum. Buzzer'ım ve LED'im şu an elimde. Ne yanıyor ne çalıyor diğeri de. Hemen kapatıyorum. Parayı attım. Parayı attım. Çektim. Gördüğünüz gibi karanlık olduğu zaman buzzer'ım ötüyor ve LED'im yanıyor. Diğer durumlarda ikisinden de hiçbir şekilde ne ses geliyor ne de LED'im yanıyor. Şimdi ise hemen off bölümüne geri getiriyorum. Pilimi çıkartıyorum ve tasarımıma yerleştiriyorum. Nereye yerleştireceğimi önceden ben planladım. Sizler de planladıysanız çok hızlı bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Ben önce LDR'mi yapacağım. 8 numaralı kapıya bağlamıştım zaten. Hemen. Evet çocuklar, tasarımım ile devremi birleştirdim. LED'im, buzzer'ım, içeride bir tane LDR sensörüm ve Pino kontrol kartımı da tam arkaya sabitledim. Şimdi hazırsanız pilimi takacağım ve on-off'tan on'a getirip projemi çalıştıracağım. Şöyle on'a getirdim. Şu an LED'im yanmıyor, buzzer'ım da hiçbir şekilde ötmüyor. Bir tane para atacağım ve deneyeceğim. Şöyle parayı atayım. Şöyle gördüğünüz gibi parayı gördüğü anda ses çıkartıyor ve LED'ini yakıyor. Bir paraya daha ihtiyacım var. Bozuk param yok. Yönetmenim, bir bozuk para gönderebilir misiniz lütfen? Teşekkür ederim. Yakaladım. Şimdi tekrardan paramı atacağım. Şöyle tutayım. Gördüğünüz gibi gördüğünde gidiyor. Ve artık sizler de hemen off'a getireyim tekrardan. LED, buzzer ve ışık algılama sensörünüzü kullanarak kendinize böyle keyifli bir kumbara yapabilirsiniz. Hatta arkadaşlarınıza hediye de edebilirsiniz. Ben eminim ki çok daha güzel ve farklı tasarımlar çıkacak. Videolarınızı, resimlerinizi bekliyoruz. İyi çalışmalar diliyorum.